arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben İrem Çetin İpek, Asku 2 ile bu hafta normalde sadece karantinada gönderilen devlet yardım kolisinin açılımını yapacaktık. Ancak birkaç tane böyle çok hoşuma giden soru geldi ve bu soruları da cevapsız bırakmak istemediğim için ikinci bir çekim yaptım. O zaman hazırsanız başlayalım. Şimdi şöyle ilk soru, karantinada gelen kutunun içinde neler var? Bu sorunun cevabını bu videoda izleyebilirsiniz. Bittikten sonra görüşürüz. Kutumda ne var sorusunu cevaplıyorum. Şöyle, biz şu an karantinada olduğumuz için, ki bugün karantinamızın 9. günü. Karantinada bize devlet tarafından gönderilen bir kutu geliyor böyle. Kutuyu açacağım şimdi. İçinde ne olduğunu ben de pek bilmiyorum. Ama diğer Koreli, normalde Kore'de yaşayan insanlara gönderilenlerin ne olduğunu biliyorum ya. Onların içinde ne var, onlardan haberim var. Açıl susam, açıl. Bu ne oğlum, açamadık bir türlü. Şimdi oldu. Şimdi oldu. Sağlığınıza dikkat edin yazan bir adet kağıt. En önemlisi buydu falan diyormuşum. Şöyle, şuradan da göstereyim. Şöyle bir paket, içinde dezenfektan, ateş ölçer ve maske var. KF 95, %95 koruyucu, 10 tane varmış içinde. Böyle bir maske var. Şuradan da göstereyim. Sonra bir tane dezenfektan jel var. Bir tane de ateş ölçer. Bildiğiniz ateş ölçer yani. Bu var. Sonra bize bir adet, çalıştığından emin olmadım, gene bizimkilere göre güzel kokan bir adet dezenfektan gelmiş. Ondan sonra bilgilendirme. Ya, buraya normalde kendi adımızı falan yazmamız gerekiyor ama şu anda ihtiyaç olduğunu zannetmiyorum. İmzamızı falan istiyorlar. Yani bunu aldığınıza dair. Sonracığıma bir adet gerçekten çöp poşeti. Yani tuvalet kağıdınızdan tutun yediğiniz içtiğiniz her şeye kadar onları bu çöp dışında başka hiçbir şey atamıyorsunuz. Normalde Güney Kore'de çok sistemi biraz farklı. Mesela plastik bir tabakta yemek yediyseniz plastik tabağınızı yıkayıp da çöpe atmanız gerekiyor ya da su şişesini ayrı, kapağını ayrı şekilde ya da kutuyu ayrı, camı ayrı, hepsini ayrı ayrıştırarak ve temizleyerek atmanız gerekiyor. Biz hepsini birleşik atabiliyoruz şu an bu poşet sayesinde. Neden? Çünkü kullanılmayacak pis madde, tehlikeli maddeyiz biz. Onun dışında ne gelmiş bakalım. Bibigo, Sagol Contain. Soğan çorbası sanırım. Kendisi soğan çorbası. Böyle bir tane şuraya atıyorum. Sonra aynı çorbadan bir tane daha. Ve aynı çorbadan bir tane daha. 3 tane. Sanırım ne olduğundan şu an tam olarak emin değilim ama soğan çorbası gelmiş. Şunları şuradan kaldırayım. Bunlar şurada dursun. Onun dışında 9 paket yosun gelmiş arkadaşım. Bu bildiğiniz yosun, mori. Diyor. Ya bu pilav da var. Muhtemelen pilav için gönderilmiş. Pilavı kuru yemeyelim diye vermişler bize bunu. Çünkü bayağı pilav var. Bunların hepsi pilav. Dümdüz pilav yani. Pilavlardan 4, 6, 8, 10, 12 tane pilav koymuşlar. Bu şekilde. 2 tane pilav
Yani 6 gün kaldı diye 12 tane plan koymuşlar resmen. Taylot. Bu bildiğimiz taylot mu ya? Minty. Bunun tadı normalde bildiğim kadarıyla bizim asla böyle bayramlarda yiyip de, daha doğrusu bayramlarda herkesin bayram şekeri tabağında olup da yemediği o sütlü ülker şekerler var ya, kahverengi. Ona benziyor olduğu. O yüzden çok da lezzetli olduğunu söyleyemeyeceğim. Tam burada kal. Ay! Ödüm koptu. Sorry. Özür dilerim. Sonracığıma Bibigo. Dalbek sukçuk. Dalbek sukçuk. Lapa. Pirinçli, tavuklu, sebzeli bir lapa. Böyle hastaların falan yediği bir lapa bu normalde sanırım. Bunun tabağı çok iyiymiş yalnız ha. Hem tabağı çok iyi hem de bunun şeyi de var. İçinde kaşığı da var. Bunu açınca göstereceğim. Şu an açamadım ama. 2 tane dünyanın en lezzetsiz ton balığı. Birisi bu. Bulgogili ton balık. Yani bundan daha kötü bir şey yedin mi diye sorun çok nadir. Bu ondan daha kötü. O yüzden hiçbir şey söylemek istemiyorum onunla ilgili. Ve bu da vejetaryen ton balığı. Ya sadece sebze var vejetaryen dedi. Vejetaryen ton balığı diye bir şey olamaz. Ton balığı vejetaryen değil çünkü. Şurada. Aa, sen de burada dur. Sonra Kore'nin en meşhur, herkesin bildiği acı ramenlerinden gelmiş. Shin ramen. Shin ramen bayağı meşhur bu arada. Hani bilmeyen kimse olduğunu zannetmiyorum. O yüzden söylemeye gerek yok. Bunlardan 1, 2, 3 paket yani 15 tane göndermişler. Her gün bir tane yedirmiş herhalde. Tam 15 tane göndermişler ama en büyük mantıksızlık şu. Kup olarak göndermemişler. Yani biz şu an yemek pişirebilmek için tencereye sahip değiliz. Tenceremizin olmadığı halde bize bunları göndermesi çok da mantıklı değil. Ya eğer yurtta kalacaksanız çok mantıklı değil. Tencere olmayan yemek gelmesi size. Kim pişirecek? Sen de buraya gel. Sonracığıma ota gibi cacang soslu et. Cacang soslu et. 2 tane. Bunlar cacanglı olanlar. Bunlar da 3 tane de köreli gelmiş. Bunları da şey olarak göndermişler ya, pilav gönderdik. Pilavı boş boş yeme. Onun yanına böyle 2 kaşık koyuver, karıştırıver. Bunlar direkt böyle şey atıp ısıtabiliyorsunuz ya. Açayım mı? Açabilirsem. Şurada. Açma yeri yapsanız da şunu ha. Aynen şu şekilde. Böyle içi cıvık cıvık. Böyle şey olur ya, buz torbası olur ya, buz torbası erir. Alnınızdan alırsınız falan. O buz torbası erir. Aynı onun gibi. Böyle cıvık cıvık. Soslu bir şey. Bunu böyle atıyorsunuz 2 dakika ya da 3 dakika. Eğer şeyse mikrodalgada 2 dakika, tencerede 3 dakika pişiriyorsunuz falan. Genel tencere olmadığı için en azından mikrodalga var. Yani söylüyoruz, bizim yerimize gidip mikrodalgada ısıtıyorlar. Öyle bir şans var. Bu da öyle bir şey. Körü de pek sevdiğimi söyleyemem. Onun dışında bir de şu kutuyu şöyle indireyim bir. Gereksiz yer kaplamasın. Onun dışında bir de bu gördüğünüz 8, 4, 8, 12, 16 su şişesi var. 20'li su göndermişler bize. Ben yine matematik olarak burada iptal olduğum için çaktırmamaya çalışıyorum. Başka da bir şey yok yani. Şöyle, normalde Korelilere gelenlerin içinde tatlısı var, işte kahvaltıda yiyebileceği böyle atıştırmalıkları var vesaire vesaire tarzı daha böyle bir tık büyük koli gönderiyorlar. Hatta onun sponsoru da sanırım Samsung'tu. O yüzden daha kapsamlı. Yani onlara bizimki kadar çok ramen gitmiyor mesela. Onun yerine kahvaltılık ya da tatlı, işte böyle
bilmem şekerli falan şeyler de gönderiliyor. Bizim için bunu göndermeleri bile bence gayet tatlı bir jest. Kutunun içinden çıkanlar böyle arkadaşlar. Ben onu çektiğim gün sadece onu yayınlamayı planlamıştım ama güzel sorular görünce kıramadım tabii ki de. O yüzden devam ediyorum ikinci soruyla. İkinci soru da şuymuş. Domuz ürünleri içeriyor mu? Eğer yiyecekler domuz ürünleri içeriyorsa nasıl ayırt edebiliriz? Buna örnek olarak Shin Ramen'i vermek istiyorum. Şimdi Shin Ramen'in içinde 1 ve 2. yıldız olarak işaretledim onları buraya. Sarı olarak belirtmişler. Bu sarı ibare edilen yerlerde şu yazıyor. Dejikogi. Yani domuz eti. İçinde açık ve net bir şekilde denmiş ki domuz eti içerir. Sonra paketini açtığınız zaman paketin içerisinde de şey yazıyor. Hani bu ürün hazırlanırken domuz eti, işte ahtapot, balık ürünleri, işte tavuk ürünleri bu ürünlerle birlikte harmanlanmıştır. Yani bu demek oluyor ki bu ürünler helal damgası olan ürünler değildir. Size bunu başında söylüyor. Hatta alerjiniz olabilir diye bunların hepsi sarı ibare edilmiş. Onun dışında sadece bu sorun değil. İkinci bir şey de var. Pişirildiğinde harmanlandığı şey tencere, tava, makine, işte bıçak, kaşık bunların temizlenmediğini de söylüyor size. Yani eğer bir tanesine alerjiniz varsa bu sizin için yine büyük bir sorun yaratabilir. O yüzden biraz daha dikkatli olmak gerekiyor. Bunu anlamak için içinde TC yazanlara bakmanız yeterli. Eğer TC yazısı geçiyorsa bizim için, yani Müslüman bir ülke için haram anlamına geliyor. Benim için değil de Müslüman bir ülke için haram anlamına geliyor. O yüzden tüketmemeniz gerekiyor. Shin ramenler ve Shin ramen dışında hemen hemen çoğu yemek hepsi domuz ürünü içeriyor. Hatta sadece yemek değil, jelibon gibi atıştırmalık ürünlerde de jelatin kullanıldığı için, domuz jelatini kullanıldığı için onların da helal olmadığını söyleyebilirim. Haram olmadığını, cümle biraz yanlış oldu, o yüzden özür diliyorum. Peki tavuk eti olduğunu nasıl anlarız? Ya mesela dalkogi dediği zaman bunların nasıl yazıldıklarını şuraya bir yerlere koyarım. Altyazı koyarım muhtemelen. Dalkogi yazıyorsa eğer bu tavuk eti anlamına geliyor. İşte sukogi yazıyorsa bu işte sığır eti anlamına geliyor. Dejikogi yazıyorsa işte bu domuz eti olduğu anlamına geliyor. Bunların ayrımlarına birkaç tanesini bilseniz yeterli sizin için ama yemek zevkine daha sonra gireceğim ye bölümünde. Görüşmek üzere. Neye görüşmek üzere? Ya burada ne saçmaladım şu an? Beyin yanıyor. Böyle pat 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 pat. İçeride savaş oluyor. FBI open up! Gitti. Üçüncü soruya geçiyorum. Neye görüşmek üzere yani? Patlıyor kafamın içi dedim. Bütün oda yıkılmak üzere şu an. Üçüncü soru da şu. Karantina nasıl geçiyor? Karantinanın nasıl geçtiğiyle ilgili size gene küçük böyle minicik bir fragman koyacağım. Spor yapıyorum, yemek yiyorum, duşa giriyorum, yatıyorum. Alerji oldu suratım, onunla uğraşıyorum. Yani neden alerji olduğunu henüz bilmediğim için ki milyonlarca isilik çıktı suratımda. Ne yapacağımı da bilmiyorum. Öyle takılıyoruz yani. Gün içinde bütün gün sıkılarak geçiyor yani. Karantinaya ya da karantina kutusuna para ödüyor musun? Hayır, karantinaya ya da karantina kutusuna ben para ödemiyorum. Ama bu benim için geçerli. Diğer insanlar için geçerli mi değil mi? O konuda hiçbir fikrim yok. Yani şöyle söyleyecek olursak, ben yurtta kalmak için geldiğim için ve benim üniversitemin karantina anlaşması olduğu için ben yurtta kalırken bir para ödemiyorum ekstra. Devlet de bana bunu yardım paketi olarak zaten destek olarak gönderiyor. 15 gün boyunca aç kalmayayım ya da işte dışarı çıkamıyorum diye gönderiyor. O yüzden ikisine de para ödemiyorum. Ama şöyle bir sıkıntı var. Mesela başka gelenler için eğer ateşiniz mesela yüksek çıkarsa, 37,5'un üstünde çıkarsa sizi devletin karantina altına alma hakkı var. Ve aldığı karantinada Ramadan Otel diye bir otelde kaldığınız için de 2000 dolar gibi bir paraya denk geliyor 14 gün boyunca. Bu bayağı yüksek bir meblağ. Bu sadece ateşiniz olduğu için değil, kalacağınız yer kanıtlanamazsa da gidip kalmanız gereken bir yer.
O yüzden eğer buraya gelecekseniz yakın zaman içerisinde ya da işte uzun dönem 6 aylık bir eğitim için vesaire işte 2 yıllık bir eğitim için falan gelecekseniz ve kalacak yeriniz yoksa kalacak yerinizi Airbnb'den tuttuğunuz bir evde işte 20 günlüğüne tuttuğunuz bir evde gösterebilirsiniz. O zaman sizin için sorun olmuyor. En azından 2000 dolar ödeme yükümlülüğünden kurtulmuş olursunuz diye düşünüyorum. Kore vatandaşları zaten kendilerinin kalacakları stüdyolar, işte kendi aile evleri vesaire şeyler olduğu için çok bir sorun yaşamıyor. Ama öğrenciler, dışarıdan gelenler bu konuda ne yapacağız, işte 2000 dolar nasıl ödeyeceğiz, ödemek zorunda mıyız gibi sorularda gerçekten böyle birçok kez geldiği için cevaplamak istedim. Airbnb'de tuttuğunuz odada kalabiliyorsunuz. Hatta orada tuttuğunuz odada 3 kişi beraber gelirseniz 3 kişi de beraber kalabiliyormuşsunuz diye duydum. Ama bu konuda kesin bir bilgim olmadığı için bir şey söylemek de benim için doğru olmaz. Bir sonraki soruya geçiyorum. Bu son soru olacak. Çok uzun bir soru. O yüzden soruyu okuyacağım. Hatta cevabını da okumayı planlıyorum. Turistik olarak Kore'ye gelebilir miyiz? Aslında bu sorunun tamamı şöyle. 6 aydan kısa vizesi olanlar genelde nadiren alınıyor dedin. Benim bildiğim 90 güne kadar turistik amaçlı gezilerde Güney Kore Türk vatandaşlarından vize istemiyor. Hatta Japonya'da 90 güne kadar Türklerden vize istemiyordu ancak Ekim 22 yok Ekim 2020 Ekim 2020 ne ya? Ekim 2020 itibariyle Japonya'da vize istemeye başladı. Bunun sebebi de Covid önlemi. Güney Kore ülkesine gelecek olan turistik seyahatleri tamamen de yasakladı. Aslında doğru söylüyorsun. Yani tamamen yasakladı diye bir şey söz konusu olsaydı ben zaten şu an burada olamazdım. İlk başta geçen sene geleceğimde tamamen gelemiyordum. Ama şu an buradayım yani artık biraz daha esnek olduğu söylenebilir. Esnekten kastım şu, işte eğitimle, işte okulla, işte işle vesaire tarzı geliyorsanız gelmeniz bir tık daha kolay. Ama turistik amaçla geliyorsanız o gene zor. Şimdi şöyle, önce size bizim anlaşmamızı söyleyeyim. Bizim 25 Şubat 1979 tarihinde karşılıklı imzaladığımız bir anlaşma var Güney Kore ile aramızda. O da şu: vize muafiyeti anlaşmasına göre resmi ve umumi mahsus pasaport hamileri olan Türk vatandaşları turizm, transfer ya da iş seyahati maksadıyla yapacakları karşılıklı ziyaretlerde vizeden muaf olarak 90 güne kadar ikamet edebilmektedirler. Vize muafiyeti Kore'ye turistik veya ticari amaçları dışında çalışma, öğrencilik ve benzeri yapılacak seyahatler için geçerli değildir. Kore vize bilgi işlem sayfasını size aşağı bırakacağım. Oradan tekrar bakabilirsiniz. Burada aynı sayfaya girdiğiniz zaman şöyle bir ibare var. Kırmızı puntolarla belirtilmiş bu. Covid-19 ile mücadele kapsamında vize muafiyet sözleşmesi ve vizesiz giriş kuralı geçici olarak durdurulmuştur. Bu yüzden şu an belli vizeler dışında turizm amaçlı vize başvurusu, arkadaş, aile veya akraba ziyareti gibi çoğu ziyaret türü kısıtlanmıştır. Yani şu an anlayacağınız üzere sanırım Japonya ile hemen hemen aynı vize durumuna sahip. Çünkü ben buraya geldiğimde Japonya'ya giderim, arkadaşım var orada bir tane, onu görürüm diyordum. Ama Türk vatandaşı olarak Japonya'ya zaten gidemiyorum ki Kore vatandaşları da gidemiyor. Öyle bir şey yaptım. Gidemediği için vizenin hemen hemen aynı olduğunu düşünüyorum. Japonya nasılsa bizimki de öyle. Ya bizimki de ya Kore'yi nasıl bir sahiplenmek, bu nasıl bir sahiplenme şekli? Burada bulunduğum yerde Türklere aynı şeyi gösteriyorlar Japonya ile demek istemiştim. Yanlış anlaşıldıysam kusura bakmayın. Diğer ülkelerin karantina ve PCR testi için gene aşağı link bırakacağım. Bütün ülkelerin güncel durumlarını o linkten görebilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Haftaya görüşmek üzere. Bay bay.